Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlerle Warburton'un felsefe okuma rehberi başlıklı müzakeremizde aktif yazma bölümüyle ilgili tartışmalarımıza devam ediyoruz. Hatırlayacağınız üzere önceki müzakeremizde Warburton'un aktif yazma sürecine dair bir önerisi vardı bize. Akademik faaliyetler içerisinde olan herkesin aktif yazma ile ilgili bir çaba içerisinde olması gerektiğini söylemiştik. Ve bu çabanın da nasıl olacağına dair önerilerini işte bugün sizlerle paylaşacağız. Peki nasıl başlamak gerekiyor? Aktif bir yazım tecrübesine geçmek istiyorsak, akademik bir yazı ortaya koymak istiyorsak öncelikle Warburton'a göre soruyu çözümlememiz gerekiyor. Yani karşımızda bir problem var ve bu problemin ne olduğunu ve temel argümanların neler olduğunu bir özetlememiz, konuya kuş bakışı bir bakış ortaya koymamız gerekiyor. Yani çözümlemedikçe biz konuyu anlamayız. Konuyu anlamadıkça da konu üzerine bir şey söyleme imkanına da sahip olamayız. Onun ardından teori karşılaştırması gerekir. Yani eğer akademik anlamda farklı teoriler varsa bu teorilerin birbirinden farklarını ve bu farklılıkların nasıl etki ettiğini de düşünmemiz gerekiyor. Ayrıca konuyla ilgili eleştirel sorular da getirmemiz gerekiyor. Şimdi bizler akademik bir konuyu ele alırken genelde tarihsel süreci anlatırız ve bu tarihsel süreci işte İbn Sina böyle dedi, İbn Rüşd böyle dedi, Gazali böyle dedi deriz. Fakat burada kazandırmamız gereken şey aslında bunların ne dediği ya da nasıl dediğinden öte bu dediklerinin birbirlerinden farkının ne olduğu ve bu farklılığın bizim yaşamımıza etkisinin ne olduğudur. Yani ben akademik anlamda bir şeyi tartışmaya açıyorsam geçmişteki bir şey olduğu gibi bugüne getirip sizin işte zihninize bunu boca etmek değil, bu tartışmaların bana olan katkısını ya da bana olan işte eksi, olumsuz etkisini ne yapmam lazım? Paylaşmam gerekiyor. Şimdi şöyle düşünelim biz. Yaratılış tasavvuru ile ilgili işte İbn Sina Farabi'nin, İbn Rüşd'ün ya da Gazali'nin bakış açısını konuştuk. Bu konuştuğumuz işte İbn Sina'nın bakış açısının getirdiği yapı, yani nedensellik ve mükemmelliğe dayalı yaratılış tasavvuru ne ortaya koyuyor? Gazali'nin iradeye dayalı yaratılış tasavvuru ne ortaya koyuyor? İbn Rüşd'ün bunlara dair söylediği ne ortaya koyuyor? İşte bunları biz tartıştığımız zaman işte bütün bu düşünürlerin, filozofların işte iradeye, işte yaratmaya ve evrenin düzenine dair temel argümanlarına ulaşmış oluyoruz. İşte bundan sonra biz, yani bu farklı görüşteki insanların düşüncelerini analiz ettiğimiz zaman kendi düşünce biçimimiz ortaya çıkıyor. Ayrıca bu düşünürlerin kendi aralarındaki tartışmaları da anlama imkanına sahip oluyoruz. Ve argümanlar mantıksız ve tutarsızsa işte bu anlama alanı sağlandığında bizim tarafımızdan görülüyor. Yazmaya geldiğimiz zaman da işte yazmaya başlayabiliyoruz. Yani bizim yazmamız için öncelikle akademik tartışmayı yapıp bu akademik tartışmadaki temel argümanlara vakıf bir şekilde çözümleyerek bunların özetini, analizini ve sistematik bir şekilde yapısını anladıktan sonra yazıma geçmemiz gerekiyor. Burada Warburton'un bize bir önerisi daha var. Yazma konusunda en önemli şey tartışma soruları. Mesela ahlak ve etik değerlerle ilgili tartışma yaparken özgürlük, sorumluluk ve ahlak ilişkisini müzakere ettiğimiz zaman burada özgürlüğün etik değerlerle ilgili olan ilişkisinde bizim öncelikle tanımlarımızı, sonra etik değerlerin, ahlaki değerlerin ve sorumluluk alanlarının özgürlük alanlarına dair getirdiği kısıtlamaları ya da sağladığı faydaları karşılıklı olarak ne yapmamız gerekiyor? Tartışmamız gerekiyor. Ve bu karşılaştırmalar, yani özgürlüğün alanını, sorumluluğun alanını, etik değerlerin ve ahlaki değerler alanının birbirleriyle olan ilişkilerini incelediğimiz zaman konunun daha açık ve anlaşılır bir hale geldiğini görüyoruz. Bunun devamında yine uygulama soruları. Mesela ahlak öğretisi toplumsal bir baskı unsuru mudur? Yoksa ahlak öğretisi kişinin etik değerlerle varoluşunu gerektiren bir süreç midir? Şimdi etik değerlerde kişi bir başkasının yaşam alanına ya da hukukuna girmeden kendi istediğini yaşayabiliyorsa bu anlama biçimi özgürlük kavramıyla uyumludur. Şimdi burada nasıl bir uygulama ortaya çıkıyor? Özgürlüğü mesela her istediğimi yapma diye algılayabilirim. Özgürlüğü istemediğim şeyi yapmak zorunda olmama diye algılayabilirim. Şimdi her istediğimi yapma olarak algıladığımda benim özgürlüğüm bir başkasının özgürlüğünü kısıtlaması mümkün hale geliyor ve başkalarına zarar veren bir anlayışa geçiyorum. Ama kendi istediğim şeyleri yapmam ve istemediğim şeyleri de yapmamam
hukuki ve etik çerçeve içerisinde işte gerçek özgürlük alanını aslında bize gösteriyor. Yani biz karşılaştırdığımız zaman mesela özgürlüğün ne olduğunu ya da ne olmadığını tartıştığımız zaman konuyla ilgili argümanlar da yavaş yavaş belirginleşiyor. Ama hiç biz işte özgürlüğü tanımlayalım, işte o tanım üzerinden gidelim. Konu belki de bütün yollarıyla algılanamıyor. Ama demin dediğim şekilde kişiler arasındaki ilişkilerde etik değerlerle ilgili, ahlaki değerlerle ve sorumluluk alanı ile ilgili yapıda bunları müzakere açtığımız zaman konunun anlaşılma biçimi daha da geniş bir sahaya yayılmış oluyor. İşte bu çerçevede tüm bu konuları müzakereye açtığımız zaman bizim öncelikle ne oldu? Kavramlarımız ortaya çıktı. Neydi? Özgürlük, sorumluluk, etik ve ahlak. Sonra bunların birbirleriyle ilişkilerini tartışmaya açtık. Etik ve ahlak arasındaki farklılığa, özgürlük ve sorumluluk ilişkisine ve özgürlüğün bireyler arasındaki ilişkilerdeki rolüne değindik. Ne oldu? İkinci aşamaya geçtik. Ve kuramlar ortaya çıkacak burada tabii. Ve özgürlük ve sorumluluk dengesiyle ilgili, etik ve ahlak çerçevesiyle ilgili hem kavramları hem ona dair temel kuramları ve bu kuramlar arasındaki ilişkileri, mukayeseyi gerçekleştirdikten sonra sonuçlara, yani kendi ulaştığımız neticeye değinebiliyoruz. Ve bu da bu yazma sürecini yukarıdan aşağı giriş gelişme sonuç şeklinde öncelikle bizim hareket noktamızı, temel argümanları ve argümanların sonuçlarının tutarlılığını ve bizim hangisini benimsediğimizi ortaya koyan bir şekle getirmiş oluyoruz. İşte yazma tecrübesi aslında bir anlama tecrübesi. Yazma tecrübesi hem dış dünyada hem zihnimizde bir tartışma tecrübesi ve biz bunları yaptıkça da gelişen, zihnimizde daha berrak bir hale gelen kavramsallaştırmalar, kuramlar, nazariyeler ve bunların da kaleme dökülen, yani kağıda dökülen bir formu haline geliyor. Sizlerin de yazma tecrübesiyle ilgili önerileriniz varsa onları da videonun yorum bölümüne atabilirsiniz arkadaşlar. Videomuzu beğenmeyi ve yorumlarınızı videolarımızdan eksik etmeyin. Hepinize ilginiz, katkınız ve desteğiniz için teşekkür ederim. Sağ olun, var olun.